Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2-2,5 yaş ölçülerine uygun degrade hırka yapımını anlatacağım. Hırkamı 4 numara şiş kullanarak ördüm. 240 metre uzunluğunda da anti peeling özelliğe sahip ip kullandım. İpim Alize Baby Best. Bu renkte örmek isterseniz koyu renk ipimizin kodu 286, açık renk ipimin kodu ise 161. Açık renk ipimden 1 adet kullandım. Koyu renk ipimden de 4 adet kullandım. 2 kat iple örüyoruz arkadaşlar hırkamızı. Hırkamıza yakasından başlıyoruz. Önce roba kısmını, daha sonra kolları örüp beden kısmını örüp sonra da yakasından ilmek çıkararak kapşonunu örüyoruz. Kollarımızın uç kısmına şu şekilde pirinç örgü modelini uyguladım. Açık renk ipimle ördüm. Yine bedenimizin alt kısmını da aynı şekilde açık renk ip kullanarak pirinç örgü modelini uyguladım arkadaşlar. Yakasından ilmek çıkarıp kapşonu örüyoruz. Tepe kısmından da dikiş izi olmadan birleştiriyoruz. Elimde bu şekilde küçük pomponlarım vardı. Şapkamın üst kısmına da onları diktim arkadaşlar. Hırkamla uyumlu 5 adet de düğme kullandım. Hırkamızın ölçülerini vereyim. Beden genişliği 31 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 35-36 santim. Kol boyumuzun uzunluğu ise 32-33 santim. Katlanmış hali arkadaşlar 33 santim. Bu hırkayı başka hangi iple örebiliriz derseniz de yine kanalımda olan degrade hırkanın ipini kullanabilirsiniz arkadaşlar. O hırkayı da Nako Lüks Minnoş kullanarak örmüştüm. O ipi kullanarak da bu modeli örebilirsiniz. Hırkamızın şu şekilde arkasını da göstereyim. Çok tatlı, çok sevimli bir hırka oldu. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi degrade hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkamıza yakasından örmeye başlıyoruz. İpimizi şu şekilde 2 kat yaptım. Aynı renk iple 2 kat yapıp hırkamızı yakadan başlayarak öreceğiz. Hırkamıza 4 numaralı şişe 73 ilmek atarak başlıyoruz. 2 kat ipimizle 73 ilmek atıyoruz. 4 numaralı şişe 73 ilmek atıyorum. Eliniz çok sıkıysa 4,5 numaralı şişte kullanabilirsiniz. 73 ilmek atalım. ...73 ilmeğimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak öreceğim. Örgüye başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İlk sıramızı ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüzde düz olarak öreceğim. Şimdi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtik. Ön yüzde ayrımlarımızı yapacağız. Önlerimiz 14 ilmek, kollar 8 ilmek, arkası 21 ilmek, aralarda ise 2 ilmeğimiz olacak. Şimdi önler 14 ilmek olacaktı. 14 ilmeğin 7 tanesini pat kısmımız için öreceğiz.
İlk 2 tanesini düz olarak örüyorum. İlk 2 ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi pat kısmımızda 5 ilmek, bir ters bir düz olarak öreceğiz. Yani pat kısmımız 7 ilmek olacak. Pat kısmımızı pirinç olarak öreceğiz. Pirinç örgüsü uygulayacağız. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ve bir ters. İlk ikisini düz olarak ördük. Diğer 5 ilmeği bir ters, bir düz olarak ördük. Patımız için 7 ilmek örmüş olduk. Şimdi 7 ilmek daha öreceğim önümüz için. 7 ilmeği haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Önümüz için 14 ilmek örmüş olduk. Şimdi aralarda 2 ilmeğimiz olacak. Buradaki 2 ilmeğimin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağım. Artırmamı şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi çevirerek yapıyorum ipi. 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrardan bir ilmek artırma yapıp kolumuzda olan 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kolumuz için 8 ilmek ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek artırma yapacağım. 2 ilmek haroşa örüp tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Arada olan 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Robamız boyunca da artırmalarımız devam edecek. Şimdi arkası için 21 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 21 ilmek arkası için haroşamızı ördük. Tekrardan bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek daha artırma yapıyorum. Şimdi kolumuzda olan 8 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar 8 ilmek ördükten sonra burada olan 2 ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağız. Arkadaşlar, artırma yerlerinize ilmek ayracı kullanabilirsiniz. Ben hem örüp hem video çektiğim için ilmek ayracı taktığım zaman örerken zorlanıyorum. O yüzden ilmek ayracı takmadım. Sizler mutlaka ilmek ayracıyla ayrım yerlerinizi belirleyin. Şimdi tekrardan kolum için 8 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. Tekrardan bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi önümüz için 14 ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 8 10 12 14. 14 ilmeğin 7 tanesini haroşa olarak öreceğim. 1 2
7 ilmek haroşamı ördüm. Ben haroşamı her iki yüzde de tersten örüyorum. Sizler düzden örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi 7 ilmek patımız için ilmeklerimiz kaldı. 5 tanesini pirinç örgü olarak öreceğim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ve bir ters. Sonda olan 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi arka yüzde sıra başında örmediğim ilmeği ters olarak öreceğim. 1 2 5 ilmek pirinç örmüştük. Bu sırada tam tersini yapacağız arkadaşlar. Düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz öreceğiz. Yani pat kısımda olan 5 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. 2 ilmekten sonra düz ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters ördüm. Toplamda patımız için 2, 4, 6, 7 ilmek örmüş olduk. Şimdi sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimi, yani 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi arka yüzde düz olarak görmüş olduğum ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüyorum. 5 ilmeği bu şekilde bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan 2 ilmeği de şu şekilde örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi sıra sonunda ilik açacağız arkadaşlar. İlk iliğimizi burada açacağız. Pat kısmımızda olan ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi düz olarak görmüş olduğum ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz, düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği de düz olarak örüyorum. Toplamda 2 ilmek düz örüp 5 ilmek pirinç örgüsünü uyguluyoruz. Toplamda pat kısmımızda 7 ilmeğimiz olacak. Şimdi ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Artırmış olduğumuz ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Burada artırmış olduğum ilmek kendisini belli ediyor. Ben örerken zorlanmıyorum ama sizler ilmek ayrıcı takın arkadaşlar. Şimdi bir ilmek artırma yaptım. Ayrım aralarında olan 2 haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın burada ilmek kendisini belli ediyor. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmek bu şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi tekrardan bir ilmek daha artırma yaptım. Kolda olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada artırmış olduğum ilmeği de yine ters olarak ördüm. Şimdi arada olan 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmek haroşa örüp tekrardan bir ilmek daha artırma yapıyorum. Arkamızda olan ilmeklerimizi ayrım kısmına kadar haroşa olarak örelim. İlmeklerimi ayrım kısmına kadar ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek haroşa örüp
Tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Buradaki artırdığımız ilmek kendisini belli ediyor arkadaşlar. Onu örmeden önce bir ilmek artırma yaptım. Şimdi kolda olan ilmeklerimi örüyorum. Kolda bu sırada 10 ilmeğimiz var. Bir önceki sırada 8 ilmekle başlamıştık. Bu sırada 10 ilmeğimiz var. Artırmış olduğumuz ilmeği de örüyorum. Şimdi tekrardan 2 ilmek, 2 ilmeğimizin her iki kenarına artırma yapıyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmek haroşa örüp tekrardan bir ilmek artırma yaptım. Şimdi önde olan ilmeklerimizi örüyorum. Yani sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Hırkamız haroşa örgüden oluşuyor. Pat kısımlarına da pirinç örgüyü uyguluyoruz. 7 ilmeğim kaldı. Şimdi pat kısmında ilik açacağım. 5 ilmek üzerine iliğimizi açacağız. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz örüp alttaki ipi şu şekilde şişime taktım. En son düz ördüğüm için bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra buradaki düz ilmeğimi çeviriyorum. Artırmış olduğum ilmeği ters ördüğüm için 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek ters örüp sıra sonunda olan ilmekleri örmeden şişime takıyorum. Burada bir tane, yani ilk iliğimizi açmış olduk. Şimdi arka yüze geçiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Daha sonra düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüyorum. Toplamda 2 ilmekten sonra 5 ilmek, toplamda patımız için 7 ilmek örmüş olduk. Sıra sonunda da 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Düz gördüğüm ilmekleri ters, tersleri düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıyorum. Şimdi bu şekilde artırmalarımızı yaparak roba kısmımız 5-6 sıra olana kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Daha sonra başka renk iple örmeye geçeceğiz. 6 sıra ördüm. 2, 4, 6. Ayrım yerlerimizde de artırmalarımı yaparak devam ettim. Şimdi iplerimden bir tanesini kesiyorum. İpimin bir tanesini ayırdım. Şimdi bu renk ipimle şu şekilde göstereyim. Birbirine uyumlu olacak şekilde renk belirledim. Bu renk ipimi buraya bağlayacağım şimdi. Aynı şekilde sihirli düğüm atıyorum ki açılma olmasın diye arkadaşlar. İpim biraz kısa olduğu için zor attım. Şimdi ikisini de bağladım şu şekilde. Çekerek sıkıştırdım. Şimdi buradaki
iplerimi kesiyorum. Hem bağlamış olduğum ip belli olmayacak hem de açılma olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde sihirli düğüm attım. Sihirli düğüm videosu da kanalımda var arkadaşlar. İsterseniz ayrı olarak da izleyebilirsiniz. Şimdi bir renk pembe, bir renkte açık renk pembe, bir renkte koyu rengim var arkadaşlar. Şimdi ikisiyle öreceğim. Yine aynı şekilde robamızı öreceğiz. Artırmalarımız da aynı şekilde devam edecek. 2 ilmeği düz ördüm. Pat kısmımızda olan ilmekleri düzleri ters, ters ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmek bu şekilde örüyoruz. Ayrım kısmımıza kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüp bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek haroşa örüp tekrar bir ilmek artırıyorum. Bu şekilde robamızı örmeye devam edelim artırmalarımızı yaparak. Bu şekilde yani iki renkle de yine 4-5 sıra örüp daha sonra sadece koyu renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. Şimdi 4-5 sıra örüp gelelim. Açık renk ve koyu renk ipimle 5-6 sıra ördüm. Şimdi sadece koyu renk ipimle örmeye devam edeceğim. Koyu renk ipimi buraya bağladım. Açık renk ipimi kesip koyu renk ipimi bağladım. Şimdi iki ipim de koyu renk. Robayı aynısı gibi örüyoruz arkadaşlar. Pat kısmımızı düz gördüğümüzü ters, ters gördüğümüz ilmekleri düz örüyorum. Pat kısmımızı 7 ilmeğe tamamladım. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yine ayrım yerlerimizde artırma yapalım arkadaşlar. Roba kısmımızı kol altına kadar örelim. İstediğimiz boya gelene kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra kolları ayırıp kollarımızı örmeye geçelim. Roba kısmımızı 19 haroşa sırası olana kadar ördüm. Yani 19 artırma sırası ördüm. Şimdi 20. sırayı örerek kol ayrımına kadar geldim. Bu sırada kol ayrımlarını yapıp kollarımızı öreceğiz. Bir önceki sıradaki artırdığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Aralarda olan iki ilmeğin bir tanesini öne ekliyorum. Önümüz için örüyorum. Şimdi farklı bir 4 numara şişle kolları örmeye geçeceğim. İzinalı şişimi şu şekilde çekip yine arada olan bir ilmeğin bir tanesini de kola ekliyorum. Ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek daha artırma yapıyorum kolumuz için. Daha sonra diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimizi arada olan iki ilmeğimize kadar ördüm. Şimdi burada bir ilmek daha artırma yapıyorum. Arada olan iki ilmekten bir tanesini
kol için örüyorum. Hatta kenarlarımızın tırtıklı olması için örmeden alalım arkadaşlar. Diğer yüzde ters olarak öreceğiz. Yine arada olan bir ilmeğin bir tanesini de beden kısmına ekleyeceğiz. Şimdi kolda kaç ilmeğimiz oldu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 50. Kolda 50 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine başka bir 4 numaralı şişle kolumuzu öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Misinalı şişimi de çekiyorum arkadaşlar. Daha rahat örebilmek için. Kolda olan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızı haroşa örerek tamamlayalım. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sondaki ilmeği de örmeden şişimize takalım. Kenar kısımlarımızın tırtıklı olması için bu şekilde örelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği bu sırada ters olarak örüyorum. Kenar kısımlarımızda olan ilmeklerin tırtıklı olması için ters olarak örüyoruz. Daha sonra bu tırtıklı kısımlardan kolları dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örersek kenarlarda dikerken de dikiş izimiz belli olmaz. Şimdi yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi haroşa olarak örüp tamamlayalım. Ön yüzde kenarlarda yine birer ilmek artırma yapacağız. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu yüzde yine ilk ilmekten sonra birer ilmek artırma yapacağız. Sıra sonunda da son ilmekten bir önce artırma yapacağız. İlk ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi burada bir ilmek artırma yapıyorum. Artırmamı yaptım. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüp tekrar bir artırma yapalım. Şimdi o kısma kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Şimdi bir ilmekten önce de buraya bir ilmek artırma yapıp sondaki ilmeği bir ilmek artırmamızı yapıp sondaki ilmeği şişimize geçirelim arkadaşlar. İpim önde. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Kolları ayırdıktan sonra kenarlarda 2 ilmek artırma yapmış olduk. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada artırma yapmış olduk. Şimdi şişimizde olan ilmeklerimizle biraz örelim arkadaşlar. Daha sonra kesimlere geçeceğiz. Kolda örerek biraz ilerledim. Yaka kısmından yani ilk haroşa sırasından sayarsak 33 sıra oldu. Şimdi 34. sırada kenarlarda birer ilmek kesim yapacağız. Sıra sonunda örmeden aldığım ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kenarda bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi sıra sonunda
3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. 34. sırada her iki kenarda birer ilmek kestik. Birkaç sıra örelim. 37. sıraya kadar örelim. 38. sırada yine aynısı gibi birer ilmek keselim. Kırk ikinci sırada da yine her iki kenarda birer ilmek kenarlardan keselim arkadaşlar. O kısma kadar örüp gelelim. Kolumuzu her 4 sırada bir keserek kesimlerimi yaparak ördüm arkadaşlar. 34. 38. 42. 46. ve 50. sıralarda her iki kenarda da birer ilmek kestim. Toplamda 50 sıramız var arkadaşlar. Şimdi açık renk ipimi 2 kat olarak buraya bağladım. Şimdi açık renk ipimle öreceğim. Kolumuzu 30 santim ördük arkadaşlar. 4 santimde açık renk ipimizle kol ucuna pirinç örgüsü uygulayacağız. Yine ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. En son ilmeği düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Sondaki ilmeğe örmeden şişime taktım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ters gördüğüm ilmeği düz, düz gördüğüm ilmeği ise ters öreceğim. İlk ilmeği ters ördükten sonra bir ilmek ters örmüşüz arkadaşlar. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz. Yine bu sırada bir ters, bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. En son ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlk ilmeği ters örüp yine düz gördüğüm ilmeği ters, ters gördüğüm ilmeği düz, düzü ters, tersi düz olarak yine bu sırada da bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Kolu katlamalı olarak kullanacaksanız 36-37 santim olana kadar örün arkadaşlar. Katlamalı olarak kullanmayacaksanız da kol boyumuz 34 santim olana kadar örüp keselim. Kolumuzu tamamlayıp gelelim. Kol ucunu örüp tamamladım. Kol boyumuz 37 santim olana kadar ördüm. Şu şekilde açık renk ipimizi de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar açık renk ipimle ördüm. Yine tam şu kısımda arkadaşlar kenarlarda birer ilmek kestim. Hem bu kenarda hem de bu kenarda birer ilmek keserek ilmek sayımı azalttım. Şimdi arka yüze geçip kolumuzu keseceğim.
2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kolucumuzu bu şekilde kesip tamamlayalım. Kolumuzu kesip tamamladım. Bu kısmı dikmek için de ip bıraktım arkadaşlar. Burayı da yine aynı renk ipimizle dikeceğiz. İpimizi buradan bağlayıp diğer kola kadar örerek gelelim. Arada olan 2 ilmeğin bir tanesini beden kısmına, bir tanesini kola ekleyelim. Yine burada da 2 ilmeğin bir tanesini öne, bir tanesini kolumuza ekleyelim. Diğer kolda olduğu gibi artırmalarımızı aynı yerlerde yapalım. Daha sonra 34 sıra olana kadar bu kolumuzu da örelim. 34. 38. 42, 46 ve 50. sıralarda kesimlerimizi yaptıktan sonra yine açık renk ipimizle bu şekilde kol ucuna pirinç örgüsü uygulayalım. Bu kolumuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra beden kısmını geçip beden kısmını da birlikte örelim. Bu kolumu da tamamladım. Şimdi beden kısmını örmeye geçiyorum. İpimi tam şu kısımdan arka taraftan bağladım. Şimdi beden kısmını örmeye geçiyoruz. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzü örüyorum şimdi. Ön parçayı örerek ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçelim. Ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Pat kısmımızı yine pirinç örgü olarak örüyoruz. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. Düz gördüğüm ilmeği ters, tersi düz, düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüp yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi arka yüzü tamamlayalım arkadaşlar. Şişimizde olan ilmekleri haroşa olarak örelim. Daha sonra ön yüze geçelim. Şimdi bütün ilmeklerimizi örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi koltuk altına kadar örelim. Pat kısmımızı yine pirinç olarak örüyoruz. Koltuk altına kadar örelim. Kol altına kadar örerek geldim. Şimdi burada ipim uzuyor arkadaşlar. Buradaki ipimle bir ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde ipi sol şişime takıp buradaki ipi ters olarak örüyorum. Buraya bir ilmek artırma yapıyoruz. Hem de uzayan ipimizi kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir potluk oluşmuyor. Şimdi diğer kola kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Yine aynı şekilde orada da uzayan ipimizle bir ilmek artırma yapalım. Daha sonra beden kısmımızı haroşa olarak örmeye devam edelim. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Pat kısımlarımıza yine pirinç örgü modelini uygulayalım.
Beden kısmımızı da etek ucuna kadar örelim. Aynı kol ucuna uygulamış olduğumuz gibi yine açık renk ipimizle pirinç örgü modelinde bedenimizin alt kısmına uygulayacağız. Şimdi o kısma kadar beden kısmımızı haroşa olarak örüp gelelim. Beden kısmını etek ucuna kadar ördüm. Kol altından sayarsak, yani buradaki haroşadan sayarsak 34 haroşa sırası olana kadar ördüm. Toplamda 5 tane ilik açtım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açtım. Son ilikten sonra da 4 haroşa sırası örmüşüm arkadaşlar. Şimdi açık renk ipimle örmeye geçiyorum. Açık renk ipimle arka yüzde örmeye geçiyorum. Şu an arka yüzdeyim. Örgümüzün ön yüzde daha düzgün durması için renk geçişlerinin arka yüzde açık renk ipime geçiyorum. Şimdi lastik kısmını pirinç öreceğiz arkadaşlar. Lastik kısmına pirinç örgüsü uygulayacağız. Düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz. Yani bir ters, bir düz olarak öreceğiz. Pat kısmını örmüş olduğumuz gibi lastik kısmını da bu şekilde bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Sıramızı bir ters, bir düz örerek tamamlayalım. Arka yüzü açık renk ipimle örerek tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzümüzü yine bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri ters, tersleri düz. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmeği ters. Arka yüzde de aynı şekilde düz ilmekleri ters, ters ilmekleri düz olarak örelim. Etek ucumuzu istediğimiz boya gelene kadar örelim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Daha sonra birlikte kesimlerimizi yapalım. Şimdi etek ucunu tamamlayıp gelelim. Etek ucunu tamamladım. Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra örüp ön yüzde ilmeklerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Kesimlerimizi şöyle yapıyoruz. Ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim. Daha sonra kapşonu örmeye geçelim. Şimdi yakamızdan ilmek almaya geçelim. Yine açık renk ipimi şu şekilde arka kısma bağladım. İlmeklerimi tığ yardımıyla çıkaracağım. Kapşonumuz için yakadan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İlmekleri bu şekilde çıkaralım arkadaşlar. Tam şuradaki boşluklara batıyoruz. Görmüş olduğumuz boşluklara batarak ilmeklerimizi çıkaralım.
Yaka kısmından ilmeklerimi çıkardım. Şişimde toplamda 72 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi çıkarmıştık. Şimdi arka yüzde bir sıra düz öreceğim. Artık haroşamı arkadaşlar her iki yönde de düz olarak öreceğim. Bedenle kapşon arasında çirkin bir görüntü oluşmaması için haroşamı her iki yönde düz olarak öreceğim. O görüntü benim için sorun olmaz diyorsanız yine her iki yönde haroşanızı ters örerek devam edebilirsiniz. Kenarlarda olan kenarlarımızı yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. İlmekleri şişime takıp ön yüzü örmeye geçiyorum. Yine ön yüzü ilk 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Haroşamı düzden ördüğüm için düz olarak örmeye devam edeceğim. Fakat ense kısmında tam burada artırma yapacağız. 72 ilmeğin 31 ilmeğini örüp 1 ilmek artırma yapacağız. 10 ilmek örüp tekrar 1 ilmek artırma yapacağız. Bu kenarda da 31 ilmeğimiz kalacak. Arada olan 10 ilmeğimiz her zaman aynı şekilde devam edecek. 10 ilmeğin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağız. Toplamda 5 sıra artırma yapacağız. Yani 5 ilmek 10 ilmeğin sağ tarafında, 5 ilmek de 10 ilmeğin sol tarafında artırma yaparak toplamda 10 ilmek artırma yapmış olacağız. Şimdi 31 ilmek örelim, artırmamızı yapalım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 31 ilmek örüp gelelim. ...31 ilmek ördüm. Şimdi bu altta olan şişi şu şekilde ipi şişe takıp düz olarak örüyorum. Şimdi 10 ilmek yine düz olarak örelim. Artırma yaptıktan sonra 10 ilmek ördüm. Yine alttaki ipi şu şekilde, bu defa bu şekilde şişime geçirip düz olarak örüyorum. 10 ilmeğin her iki kenarına da birer ilmek artırma yapmış olduk. Bir ilmek burada, bir ilmek de burada artırma yapmış olduk. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İpim arkada. 2 ilmeği örmeden şişime takıyorum. Arka yüzde 2 ilmeği ters olarak öreceğim. İlk 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişimize takıp ön yüze geçelim. Şimdi arka yüzü düz örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine haroşamı her iki yüzde düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırada 32 ilmek öreceğiz. 1 ilmek artırma yapacağız. 10 ilmek örüp 1 ilmek artırma yapacağız. Tekrar 32 ilmek öreceğiz. Bu şekilde
5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 5 artırma sırası yapacağız ense kısmında. Daha sonra artırma yapmadan haroşa olarak kapşonumuzu örmeye devam edeceğiz. Yani açık renk ipimizle 8-9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra yine açık ve koyu renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi o kısma kadar örelim. Daha sonra iplerimizi değiştirelim arkadaşlar. Ense kısmında artırmalarımı yaparak 5 haroşa sırası ördüm. 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada, toplamda 10 ilmek artırma yaptım. 72 ilmeğimiz vardı. Şişimizde toplam 82 ilmeğimiz oldu. Şimdi açık ve koyu renk ipimle örmeye devam edeceğim. Toplamda da açık renk ipimle 9 sıra ördüm arkadaşlar. Yakadan sonra sayarsak 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıra ördüm. Şimdi açık ve koyu renk ipimle 7-8 sıra örüp daha sonra koyu renk ipimle örmeye devam edeceğim. Şimdi açık ve koyu renk ipimizle 7-8 sıra örelim. Sonra da koyu renk ipimizle örüp şapkamızı, kapşonumuzu tamamlayıp birleştirelim. O kısma kadar örüp gelelim arkadaşlar. Kapşonumuzu tamamladım. Yakadan sayarsak kapşonumuz için 39 sıra ördüm arkadaşlar. 82 ilmeğimiz vardı. 41 ilmeğimizi ördüm. Şimdi 41 ilmek de burada kaldı. Şu şekilde kapşonumuzu ikiye katlayıp tepeden birleştireceğiz. İpimi yetecek kadar uzun bıraktım. Örgü iğnesine geçirdim. İlk şu şekilde ilmekten geçirip ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra diğer şişe şu şekilde geçiyorum. Yine aynı şekilde ilmeği şişten çıkarıyorum. Şimdi burada çıkarmış olduğum ilmeğin içerisine bu şekilde girip şişten bir ilmek alıp çıkıyorum. Daha sonra buradaki çıkarmış olduğum ilmeğe alttan girip yine arkadaki şişten de ilmeği çıkarıyorum. İki kat iple ördüğümüz için iki kat iple birleştiriyoruz. Yine çıkarmış olduğum ilmeğin içerisine şu şekilde girip öndeki şişten de bir ilmek alarak ilmeği şişten çıkarıyorum. Daha sonra arkadaki ilmeğin içerisine şu şekilde alttan girip yine arkadaki şişten bir ilmek alarak çıkıyorum. Şapkamızı bu şekilde dikiş izi olmadan birleştiriyoruz. Öndeki ilmeğe bu şekilde batıp bir ilmek de şişten alıp ilmeği şişten çıkarıyorum. Daha sonra arkadaki ilmeğe alttan bu şekilde girip yine şişten bir ilmek alıp çıkıyorum. Şapkamızı bu şekilde birleştirip hırkamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şapkamızın tepesine birleştirip gelelim.
Şapkamızın tepesini dikişsiz olarak birleştirdik arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstereyim. Dikiş izi olmadan birleştirdik. Elimde olan pomponları da kapşonuma bu şekilde diktim. Sizin de elinizde varsa dikebilirsiniz ya da tam şu kısma tek pomponda yapabilirsiniz. Şimdi kolumuzu nasıl dikiyorum onu göstereyim. Örerken tırtıklı bırakmış olduğumuz kısımlardan dikiyoruz. Kenarlardaki tırtıklı kısma batarak dikiyorum. Kolumuzu da dikip hırkamızı tamamlayalım. Kol kısımlarını da dikip hırkamı tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli bir hırka oldu. Şu şekilde beden kısmını da göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.